22 Ağustos 1987 Avustralya Melbourne eteklerinde, özellikle Lower Planet'in banliyö bölgesinde işler olması gerektiği gibiydi. Avustralya'da kış sona eriyor fakat güney kentinde sıcaklıklar hala nispeten soğuktu. Cumartesi günü sabah saat 4. Çoğu ailenin evde olduğu, derin uykuda olduğu zaman. Ancak bu seçilmiş bir sabah. Bir aile evinin dışında gizlenen maskeli bir adam şeklinde bir şehir efsanesi oluşturmaya başlamakta. Ailenin oturma odasındaki pencereden bir camı kaldıran bu suçlu, kimseyi uyandırmadan içeriye girdi. Bu maskeli adam elinde bıçak ve silahla ebeveynlerinin yatak odasına gitti. İki ebeveyni ölümcül misilleme tehdidi altında kişisel eşyalarıyla ilgilenen sıradan bir hırsız gibi davranarak uyandırdı. Ebeveynlere karınları üzerinde yuvarlanmasını emreden bu suçlu, hem ellerini hem de ayak bileklerini birbirine bağlayarak ikisinin yorgun, halsiz ve yine de tamamen alarma geçmiş durumda olabilecekleri herhangi bir kaçış planını geçersiz kıldı. Bu davetsiz misafir, denizciler veya denizcilik tecrübesi olanlar tarafından yaygın olarak kullanılan bir tür düğün kullandı. Maskeli adam kaçmamalarını daha da arttırmak için yakındaki gardıroplara girmelerini emretti. Ama daha önce gözlerini bağlayıp her birinin yanına getirdiği cerrahi bantla ağzını tıkadı. Her iki ebeveyni de ölüme tehdit altında kilitledi ve evin geri kalanına gitti. Bitişik yatak odasında ailenin 6 yaşındaki oğlu davetsiz misafir tarafından uyandırıldı. Ancak nispeten zarar görmeden tutuldu. Maskeli adam çocuğun gözlerini bağladı ve aynı cerrahi bantla ağzını tıkadı ve ardından onu kendi yatağına bağladı. Bu davetsiz misafirin gerçek amacını bildirdiği ve ailenin 11 yaşındaki kızının yakınlardaki yatak odasına girdiği zamandı. Sonraki 2 saat boyunca bu maskeli davetsiz misafir bu ailenin evinde dolaşmak için kendine sapkın cinsel arzularına ara verecek, hatta bir noktada kendine yemek yapabilmek için bile duracaktı. Bu gizemli psikopat 2 saatin sonunda büyük bir bölümünde bu zavallı 11 yaşındaki kıza cinsel tacizlerde bulunduktan sonra bir kutu klasik plaklar ve aileden çalınan mavi bir ceketle evi terk etti. Bay Curl efsanesi böylece başladı ve onlarca yıl sürecek, ebeveynleri ve çocukları rahatsız edecek bir Avustralyalı öcü durumuna düştü. Lower Planet'deki aileye yapılan saldırının ardından polis arandı ve suç soruşturma haline getirildi. Şüphesiz şaşkına dönmüşlerdi. Bu saldırı garip görünüyordu ve ailenin daha fazla araştırmak için ellerinde de delili yoktu. Suç bölgesindeki diğer açık davalarından da hiçbirine benzemiyor gibiydi. 1980'lerin sonunda Melbourne güvenli bir yer olma ününe sahipti. Birçok vatandaş resmi olmayan sloganının dünyanın en yaşanabilir şehri olarak nitelendirmişti. Ufak tefek şiddet içeren suçlar hala sınırları içerisinde gerçekleşse de dünyadaki birçok yerden daha düşük bir orandaydı. Bunun üzerine polis saldırıyı incelemeye ve parçalara ayırmaya başladı. Ebeveynler bağlanmış, ağzı tıkanmış ve ardından kendi gardıroplarına kilitlenmişti. Oğul bağlanmış, ağzı tıkanmış, gözleri bağlanmış ve ardından yatağa bağlanmıştı. Kızı birkaç saat içerisinde fiziksel olarak saldırıya uğradı. Şüpheli evi aradı ve sonunda bir plak koleksiyonu ve rastgele bir ceketle kaçtı. Müfettişler kıza odaklanmaya başladığında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı ve kız polise failin molalardan birinde başka birini aramak için ailesine telefonu kullandığını söyledi. Bu arama bir tehditti ve görünüşe göre adam telefonun diğer ucundaki kişilerden çocuklarını hakaret ettirmesini talep etmişti. Aksi takdirde sıra onların olacakmış ve bu kişi Bozo diye söz edilmişti. Polis ailenin telefon kayıtlarını kontrol ettiğinde gerçekten böyle bir aramanın yapılmadığını görünce şaşırdılar. Açıkçası bu kişi cep telefonlarının sıradan doğasından önceydi. Ancak daha sonra bunun Bay Curl'ın bir eğilimi olduğu anlaşıldı. Müfettişlerin kafasını karıştırmak için böyle kırmızı ringalar dikmeyi severdi. Failin tekrar ortaya çıkması bir yıldan fazla sürecekti. Ne yazık ki bu sapık birey, ebeveynleri ve çocukları aynı şekilde korku içerisinde yaşatacak bir terör saltanatı başladığında risklerin çarpıcı bir biçimde arttığını görecekti.
27 Aralık 1988, Noel'den sadece birkaç gün sonra çoğu aile hala tatilin mutluluğunun tadını çıkartıyor olacaktı. Ama o gün bir aile hayatlarının en travmatik, akıldan çıkmayan deneyimini yaşayacaklardı. John Wills, karısı ve 4 kızı bir yıl önceki saldırının gerçekleştiği yerin sadece birkaç mil güneydoğusunda Ringwood bölgesinde evlerinde uyuyorlardı. John derin uykudaydı. Sabah 5:45 civarında şakağına bir nesnenin çarptığı hissi onu uyandırdı. "Kahraman olma," diye emretti bir ses ona ve John hemen bir ebeveyninin en kötü kabusuna daldı. Lacivert tulum ve mavi kayak maskesi giyen bu maskeli davetsiz misafir John'un kafasına silah dayamıştı. Diğer elinde bir bıçak tutuyordu ve John savaşmanın tüm ailenin hayatını riske atacağını da bilmekteydi. John ve karısına ilk suçta olduğu gibi mideleri üzerinde yuvarlanmaları emredildi ve el ve ayak bilekleri bakır tel ile bağlandı. Daha önce olduğu gibi benzer bir düğüm türü kullanıldı. Özellikle denizciler tarafından kullanılan özel bir düğümdü. Daha sonra gözleri bağlandı ve daha önce olduğu gibi aynı tür cerrahi bantla ağzı kapatıldı ve daha sonra davetsiz misafir tarafından sadece para için olduğuna dair bir güvence verildi. Maskeli adam ailenin komodinine yaklaşık $35 çaldı ve daha sonra evin her yerini dolaşarak evin telefon hatlarını fiziksel olarak kesti. Avantajlı bir başlangıç yaptığından emin olduktan sonra ailenin 4 kızının paylaştığı yatak odasına gitti. 10 yaşındaki Sharon Wells'e adıyla hitap eden bu adam kızı uyandırdı ve ona anne ve babası gibi gözlerini bağlayıp ağzını tıkadı. Birkaç parça giysi almak için durdu ve sabahın erken saatlerine kadar onunla birlikte kaçtı. İki ebeveynin ellerinin ve ayaklarının bağlanmasından kurtulması yaklaşık 15 dakika sürdü ve sonunda kurtulduklarında en büyük kızlarının kayıp olduğunu anladılar. Telefon hatlarının kesilmesiyle John telefonları kullanmak için komşu evlerin bitişiğine koşmak zorunda kaldı ve ardından panik içinde mahalleyi aramaya başladı. Ne yazık ki araştırması boşuna olacaktı ve hiçbir şey bulamayacaktı. 10 yaşındaki Sharon Wells gitmişti ve bu ailenin kabusuna daha yeni başlamıştı. 18 saatten fazla bir süre Wills ailesi 10 yaşındaki kızlarının ellerinden alınacağından endişelenerek panikler yaşadı. Gece yarısından hemen sonra bir kadın bir sokağın köşesine duran küçük bir çocuğun figürüne rastladı. Yeşil çöp torbalarına sarılmış küçük figür kendisini kaçıranlar tarafından bırakılan Sharon Wills'ti. Az önce başına gelen korkunç travmaya rağmen 10 yaşındaki çocuk şaşırtıcı derecede güçlüydü, sakin ve kendini toplamıştı. "Benim adım Sharon Wills," dedi kadına. "Ve bu sabah erkenden evden alındım. Bir adam beni burada bıraktı ve gidip evi aramamı söyledi." Onu bulan kadın polisi aradı ve Wills ailesiyle temasa geçti. Kısa bir süre sonra hepsi tekrardan bir araya geldi. Ancak saldırıyla ilgili soruşturma daha yeni başlıyordu ve bazı şaşırtıcı kanıtlar ortaya çıktı. Ya da daha doğrusu hiçbirinin eksikliği. Sharon tüm çile boyunca gözleri bağlıydı. Bu yüzden saldırganın fiziksel bir tanımını yapamadı. Ancak onu kurbanların gerçekten biraz önemseyen, yumuşak sesli, oldukça açık sözlü biri olarak tanımladı. Bu elbette az önce gerçekleşmiş olan korkunç suçlar için kesinlikle bir iyi niyet göstergesi değildi. Bu yüzden müfettişler kesinlikle her şeyi not alacaklardı. Onu tanımlamak için kullanılan kelimelerden biri özellikle şok ediciydi. Bu söz nazikti. Kısa esaret sırasında Sharon'a görünüşe göre bir sandviç verildi ve içmesi için biraz süt ve limonata verildi. Salı verilmesinden kısa bir süre önce şüpheli 10 yaşındaki çocuğa kapsamlı bir temizlik yapmış, yalnızca geride bıraktığı olası adli kanıtları temizlemekle kalmamış, aynı zamanda tırnakları ve ayak tırnaklarını kesmiş, dişlerini fırçalayıp diş ipi kullanmış ve daha fazlasını yapmıştı. Kaçırılan kişi kendisine ait herhangi bir adli kanıtın bulunmasını istemediği için kıyafetlerini sakladı ya da attı. Daha sonra onu evinin sadece birkaç mil ötesindeki Bay Waiter Lisesi'nin arazisine bırakmadan önce onu çeşitli yeşil torbalarla giydirdi. Müfettişler bu olayı Lower Plenty'deki bir önceki olaya bağlamakta hızlı davrandılar. Ancak uzun bir süre bu olayın ayrıntılarını kamuoyuna açıklamadılar. Yine de kasabada bir korku ortamı şekillenmeye başlamıştı. Hampton tecavüzcüsü takma adı bu fizilsenen öcü adamı tanımlamak için kullanılan
bir başlangıçtı. Saldırıyı takip eden haftalar ve aylar Wills ailesi içerisinde korku yaşattı. Ebeveynler 4 kızıyla birlikte aylarca ayrı yatak odalarında uyumayı reddederek ailenin salonunda birlikte uyumaya başladılar. Bir güvenlik sistemi kurdular ve eve evcil hayvan olarak bir Golden Retriever aldılar. Özellikle John Wills saldırıyı çok zor karşıladı. Yapmış olabileceği herhangi bir şeyin saldırının gidişatını değiştirip değiştirmeyeceğini veya kızını o anlatılmaz acıdan kurtarıp kurtarmayacağını hep merak etmeye başladı. Bunu bilmesinin hiçbir yolu yoktu ve eninde sonunda kızının kendisini kaçıranı bulması üzerine bahse girmek zorunda kaldı. Ne yazık ki faili bulma soruşturması çıkmaza girdi. Çok az kanıt geride kaldı ve hiçbir şey bulunamadı. Bunların hiçbiri belirleyici bir kişi bulmak için kullanılamazdı. Daha sonraki röportajlarda Sharon'ın kısa esareti sırasında alçaktan uçan uçakları duyduğunu söyledi ve bu bir kanıt olarak ortaya çıktı. Bu iyi ya da kötü daha sonra soruşturmayı etkileyecek bir ipucuydu. Bölgedeki birçok kişi bu maskeli tehdidin kim olduğunu merak etmeye başlarken başka bir korkutucu soru ortaya çıkmaya başladı. Sırada kim var? Bu sorunun yanıtlanmaması için yaklaşık 2 yıl geçmesi gerekti. Canterbury, Victoria bölgesi Melbourne'ün hemen eteklerinde yer almaktadır. Ringwood'un batısında ve Lower Planty'nin güneyinde yer alan otel, Melbourne'ün merkezine çok daha yakın olmasına rağmen bu genişleyen banliyö bölgesinin başka bir parçasıdır. Linas ailesi saygın ve prestijli bir aileydi. Oldukça varlıklı İngiliz vatandaşlarıydı. Ayrıyeten oturdukları bölge Avustralyalı politikacılara ve kamu görevlilerine ev sahipliği yapmaktaydı. İş amacıyla Avustralya'ya taşınan aile çok yakın bir gelecekte İngiltere'ye geriye taşınmaya hazırlandı. Aslında özellikle çocuklarını güvenli bir şekilde büyütmek için Melbourne bölgesindeki bu topluluğa taşınmışlardı ve birkaç gün sonra eve dönmeyi planlıyorlardı. 3 Temmuz 1990'da güvenli bölge olarak düşündükleri bu yer sonsuza kadar paramparça olacaktı. Linas, ebeveynleri Brian ve Rosemary onlar için düzenlenen bir veda partisindeydiler. Aile çok yakın bir gelecekte İngiltere'ye geri dönmeyi planlıyordu. Bu yüzden iki kızı evde sadece 1 saatliğine yalnız bırakmışlardı. 15 yaşındaki Fiona ve 13 yaşındaki Nicola maskeli bir davetsiz misafirin onları öfkeli bir şekilde uyandırmasıyla uyandı. Nicola'ya gitti ve Bayanlar Koleji'ndeki okul üniformasını alması için başka bir odaya girmesini emretti. Bu sırada Fiona'yı az önce uyuduğu yatakta bağlamaya başladı. Bir silah ve bir bıçakla donanmış bu adam, iki yalnız genç kızın ne dövüşme ne de kaçma şansı vardı. Bu yüzden bu adam kaçışını oldukça kolay bir şekilde yapabilmişti. Fiona'ya babası Brian'ın Nicola'nın sağ salim dönüşü için $25.000 ödemesi gerektiğini bildiren bu adam, onu kaçırdı ve ailenin garaj yoluna park etmiş kendi kiralık arabasıyla kaçtı. İkili yaklaşık 2 kilometre kadar sürdü ve ardından ailenin kiralık arabasını park etmeye ve muhtemelen bu kişiyi kaçıran kişinin hazırladığı başka bir park edilmiş araca aktarmaya devam ettiler. Brian ve Rosemary kaçırılma olayından sadece 20 dakika sonra eve döndüklerinde garaj yolunun boş ve ön kapılarını açık buldular. Bu entrika korkuya dönüşmüştü. 15 yaşındaki zavallı Fiona'yı bir fidye mesajıyla kendi yatağına bağlı bulduklarında bu korkuları şiddetlendi. Bay Zalim, 1980'lerin sonu, 90'ların başında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla tanınan Avustralyalı öcüyle verilen isimdir. Kimliği asla keşfedilemedi ve neredeyse 30 yıldan fazladır adaletten kaçtı ve kaçmaya devam etmektedir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.